Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar Serkan. Teşekkür ederim. Efendim sizinle 15 Temmuz'la ilgili yapmış olduğumuz yayında 15 Temmuz'u inceleyerek ne yaşandığı anlaşılabilir ama 15 Temmuz'un neden yaşandığı sorusuna cevap verilemez demiştiniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Daha da önemlisi 15 Temmuz neden yaşandı? Tabii ki işin birazcık bilimsel tarafından başlayacak olursak, özellikle insan yapımı sistemleri ele aldığımızda öncelikle bir sistem için bir maksat, bir hedef tarif edip sonrasında sistemi dizayn ettiğimiz için dizayn aslında bizim maksadımızın ürünü oluyor, sonucu oluyor. O açıdan da dizaynı inceleyerek neden onu yaptığımıza ulaşmak mümkün değil. Bu 15 Temmuz gibi toplumsal olaylarda da ya da çok daha basit mühendislik dizaynlarında da bu şekilde. Örnekle detaylandıracak olursam, hayatında hiç çatal, bıçak, kaşığı yemekle beraber kullanmamış, kullananları da görmemiş bir insana bir çatalı verip onu incelemesini söylerseniz ve teknik bilgisi yeterliyse çatalın hangi malzemelerden yapıldığını, ebatlarını, dizaynını, kıvrımlarının açılarını çok net bir şekilde tarif edebilir. Ama sadece o incelemeyle o çatalın ne için kullanıldığını, dizaynının neden o şekilde kıvrımlı olduğunu, tutma yerinin şeklinin neden o şekilde olduğunu sadece o incelemeyle söyleyemez. Bu değerlendirmeyi aslında konuyla ilgili bir bilim adamı çok daha detaylı bir örnekle açıklıyor. Orada paylaşılan örnek, İngiltere'den getirilen bir arabanın bir Amerikalı mühendis tarafından incelenmesi neticesinde mühendis arabayı ne kadar detaylı incelerse incelesin, en ufak vidasına kadar sistemi anlamış olsa bile o arabanın direksiyonunun neden sağ tarafta olduğunu o incelemeyle öğrenemeyeceği gerçeği üzerine kurulu aslında. Araba nasıl dizayn edilmiş, nasıl çalışıyor anlayabilir. Ama direksiyon neden sağda gibi sorulara, hani neden sorusunun cevabı teşkil edecek şeyleri sistemin kendisini inceleyerek bulmak mümkün değil. Onu sistemin dışarısında, araba örneğinde de İngiltere'deki toplumsal kültür ve tarihsel background'a bakarak bulmak mümkün. 15 Temmuz'da yaşanan olayları inceleyerek 15 Temmuz'un neden yaşandığına cevap bulmak mümkün değil. 15 Temmuz'un nasıl yaşandığını bilebiliriz ama 15 Temmuz'daki köprünün trafiğe kapatılması ya da meclisin bombalanması ya da Akıncı'da sivillerin bulunması ya da belli generallerin gözlerinin bağlanarak odalara kapatılması gibi pek çok parçayı incelediğimizde o gece neler olduğunu anlayabiliriz. Ama bunlar 15 Temmuz neden yaşandı sorusunun cevabı değildir. Açıkçası 15 Temmuz'la ilgili yapılan değerlendirmenin bir kısmı da böyle bir yanılgıya düştüğü için bunun altını çizmek istemiştim. Bunlar o sorunun cevabı değil, bunlar o gece neler oldu sorusunun cevabı olabilecek şeyler. Neden yaşandı sorusunun cevabına geldiğimiz zaman aslında yıllar önce Mehmet Baransu tutuklandıktan hemen sonra Ahmet Altan'ın bir yazısında tarif ettiği bir gerekçe var aslında. Hırsızlığa bulaşan bir iktidarın suçlamalardan kurtulmak için darbecilerle işbirliği yapması ve elinde hazır planlarla ortaya çıkan darbecilerin de yine kendileriyle ilgili suçlamalardan kurtulmak için hırsız olduklarını bildikleri iktidarla işbirliğine gitmiş olmaları. Aslında 15 Temmuz işin özünde suça bulaşmış iki kesimin, iki örgütün, iki oluşumun bu suçlardan kurtulma ya da hesap vermeme ya da kimsenin bir daha hesap soramayacağı şekilde bir sistem kurabilmek üzere hayata geçirdikleri bir proje dediğimiz zaman 15 Temmuz'un özünü tarif etmiş oluyoruz. Ama tabii ki 15 Temmuz'un neden yaşandığı bu kadar basit bir anlatımla geçiştirmek bize doğru resmi de vermez. Biraz daha konunun başka parçalarına da değinmek lazım. 15 Temmuz neden yaşandığı güncel bir örnek üzerinden somutlaştırmak gerekirse konunun detaylarına girmeden önce birkaç gün önce terörle mücadele bölgesinde bir operasyonda 12 askeri personelin şehit olduğunu öğrendik. Tabii ki bu kamuoyu açısından çok sarsıcı bir haber, üzücü bir haber. Ama resmi açıklamanın aslında ne yaşandığını ve neden yaşandığını detaylı şekilde anlattığını ya da kamuoyunu tatmin ettiğini söylemek zor. Resmi açıklamada 3 yıl önceki bir çatışmada şehit olan bir üsteğmenin naaşının arandığı söyleniyor.
hani ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru bir gerekçe bunu bilemiyoruz. Bölgedeki bir mağarada biriken metan ve karbon monoksit gazından bahsediliyor. Askerlerin bu yüzden hayatını kaybettiği söyleniyor. Ama silahlı kuvvetler bölgede 40 yıla yakın bir süredir operasyon yapıyor. Açıkçası ben bugüne kadar böyle bir kaza yaşandığını, yani girilen mağaralardan birisinde biriken karbon monoksit ya da metan gazından zarar gören askeri personel olduğuna dair bir haber hatırlamıyorum. Daha da önemlisi o bölgede yaşayan insanların da sadece askerlere yönelik değil, sivillerin de böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını da açıkçası bilmiyorum. Silahlı kuvvetler bölgede bu tür şeyler sık yaşanıyor olsaydı zaten gerekli tedbirleri almış olur. Teçhizatına gaz maskesini de eklemiş olurdu. Eklemediğine göre böyle bir şey daha önce yaşanmamış, böyle bir ihtiyaç görülmemiş. İşin bir diğer tarafında da eğer mağarada gerçekten bir arama tarama yapılıyorsa mağaraya neden 19 askerin birlikte girdiği sorusunun cevabını da bilmiyoruz. Bütün bunlara baktığımızda bu soruların cevabını alabileceğimiz bir merci olmadığı gibi resmi söylemin dışında yetkililerin sorulara cevap verme kaygısı taşımadığını görüyoruz. Sorumluların hesap vermesine yönelik ne bir süreç yaşanıyor uzun süredir Türkiye'de ne de böyle bir ihtimali artık halk görmüyor. Yani hesap verilmez bir yönetim anlayışı aslında 15 Temmuz'un neden yaşandığını bize çok net bir şekilde anlatmış oluyor. 15 Temmuz neden yaşandı kısmının detaylarına girmeden önce 15 Temmuz neden yaşanmadı sorusuna cevap vererek belki biraz daha resmi netleştirmek de mümkün olabilir. O açıdan da aklıma gelen birkaç ihtimali de paylaşmış olayım. Bunlardan bir tanesi 2016 Yüksek Askeri Şura'da sözde cemaatle ilişkilendirilen bir kısım subay ve general amirallerin TSK ile ilişkisinin kesileceğinin duyulması üzerine işte darbecilerin panikle ya da böyle bir şeyin önüne geçmek için darbe planlayarak tasfiyeyi engellemeye çalıştığı gibi bir söylem vardı. 2016 Yüksek Askeri Şura'da bu tür ihraçlar yaşanacağına dair söylentiler onun hemen öncesindeki haftalarda belki bir iki ay içerisinde kamuoyuna bir şekilde sızdırılmıştı. Ama realitelere baktığımızda Türkiye gibi 80 milyon nüfusu olan seçilmiş iktidarının hala %50'ye yakın halkın desteğini aldığı bir ülkede eğer siz askeri darbeyle iktidarı devirmek istiyorsanız bunun planlamasının yıllar önceden başlamış olması gerekir. Yani 2 ay önceden böyle bir haberi alarak 2 ay içerisinde bütün sistemi, insanları, görevlendirmeleri, planları, her şeyi düzenleyerek darbeyi hayata geçiremezsiniz. Dolayısıyla bu fiziksel olarak mümkün değil. Bu açıdan da 15 Temmuz neden yaşandı sorusunun cevabı bu olamaz. Diğer taraftan 15 Temmuz iktidarı devirmek için yaşandı ihtimali de gerçekçi değil. Çünkü 15 Temmuz'da gece yapılan askeri eylemlere baktığımızda bunların büyük çoğunluğu zaten siyasi iktidarı devirmeye hizmet edecek eylemler değil. Hani köprünün trafiğe kapatılması gibi ya da belli binaların askerler tarafından işgal edilmesi gibi ya da meclis bahçesinin bombalanması gibi bunların hiçbirisi siyasi iktidarı devirmeye yardımcı olacak şeyler değil. İstisnai olarak bazı eylemler darbe planlamasının içerisinde yer almış olabilir ama bunların da başarı ihtimali yok açıkçası. Yani Marmaris kısmına baktığımızda Marmaris'teki askerlerin Cumhurbaşkanı'nı başarılı bir şekilde ele geçirip hani iktidarını engelleyecek bir eylem planını hiçbir zaman takip etmediklerini görüyoruz. Yani hiçbir zaman başarı şansı olmamış. Bu açıdan da 15 Temmuz'da yaşananlar siyasi iktidarı devirmeye yönelik başarılı bir planın parçaları olamaz. Bu sebeple yaşanmıştır denecek elimizde hiçbir belge, bilgi, delil de yok. Diğer bir ihtimal olarak da devlet kurumlarında ya da dışarıdaki belli oluşumlardaki bir kısım kliklerde oluşan güç zehirlenmesinin bir yansıması olarak ülkenin silahlı kuvvetlerin böyle bir maceraya taşınmış olabileceği ihtimali dillendiriliyor. Ama bunun böyle olmadığına dair tek bir delil paylaşmış olayım. Daha detaylandırılabilir ama siz bir klik olarak böyle bir yola çıktığınızda ilk iş olarak güveneceğiniz kişilerle siz bu planı hayata geçirecek bir örgüt oluşturmak zorundasınız.
Yani insanlara gidip derdinizi anlatıp sizin davanıza, eğer buna dava denecekse, katılmalar için ikna etmeye çalışırsınız. Ama burada darbeyle suçlanan insanların bu kadar başarılı kariyerlere sahip olmasına rağmen siz bu şekilde şartları oluşmamış bir darbe planıyla karşılarına gittiğinizde bu insanların tamamının sorgusuz sualsiz bir şekilde kendi hayatlarını tehlikeye atarak böyle bir plana evet diyeceklerini beklemek gerçekçi değil. Muhatap olacağınız insanların çoğunluğu böyle saçma şey olmaz, böyle bir şeyi başaramazsınız ya da başaracak olsalar bile demokrasiye inanan birisi olarak ben bu işin parçası olmam, asla vatandaşıma kurşun sıkmam, devletime ihanet etmem demesi gerekirdi. Yani bu kadar geniş profilde insanlara böyle bir planı sunduğunuzda bu şekilde düşünen insanların mevcudiyeti mecburidir. Ama olayların üzerinden 9 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bugüne kadar tek bir askerin kendisine böyle bir planla yaklaşıldığını ve kendisinin de bunu kabul etmediğini, reddettiğini, ne 15 Temmuz'un öncesinde kurumlara, yetkili devlet kurumlarına giderek böyle bir şey ihbar edenler, hani MİT'e giden binbaşı projesi dışında, çünkü onu bu grupta saymıyorum, ne de olaylardan daha sonra ya darbeyle suçlananlardan ya da suçlanmayan diğer insanlardan bana birisi böyle bir planla geldi ve ben bunu şu gerekçelerle reddettim diye ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla hiçbir örneğinin olmaması da böyle bir şeyin aslında yaşanmadığını gösteriyor. O açıdan da 15 Temmuz böyle bir gerekçeyle de yaşanmış değil. 15 Temmuz'da neler oldu ya da 15 Temmuz'a biz nasıl geldik ülke olarak diye baktığımızda ben aslında bu sürecin, yani olayları anlama çalışmalarının en azından 1960 darbesiyle başlatılması gerektiği kanaatindeyim. Bununla ilgili ana gerekçem de bugünkü yaşanan sistemin, yani devlet dizaynının 1960 darbesi sonrasında ortaya çıkmış olması olduğunu düşünüyorum. 1960 darbesiyle beraber sistem yeniden dizayn edilmiştir. 1960 darbesinin açıkçası sonraki darbelerden belki de farkı sistemi yeniden dizayn etmiş olmasıdır. Yani 15 Temmuz'dan 1960 darbesinden bugüne kadar yaşanan askeri müdahaleler büyük oranda 1960 darbesinin ortaya koyduğu sistemi ya korumak için ya da günün şartlarına göre güncellemek için yapılmış adımlardır demek hatalı olmaz kanaatindeyim. Yani hem 71 muhtırası hem 80 darbesi sonrasındaki 28 Şubat süreci muhtıra ve peşinden de 15 Temmuz aslında aynı sürecin değişik parçaları. 15 Temmuz'un 1960'ın devamı nasıl olabilir kısmına daha sonra geleceğim. Aslında bu bizim ana sorumuzda cevabını teşkil ediyor. Ama 1960 darbesiyle beraber hem silahlı kuvvetlerde ciddi bir temizlik söz konusu. 235 general amiral silahlı kuvvetlerden uzaklaştırılmış durumda ki o zamanlar TSK'daki general amiral sayısının yaklaşık 300 olduğunu düşündüğümüzde bu sayı yaklaşık olarak %80'e geliyor. Subaylardansa yaklaşık olarak 25-30 bin mevcut içerisinde 4 bin subay, ana gerekçe de darbeye mesafeli olma ya da karşılığı olma ya da iktidara yakın olma gösterilerek silahlı kuvvetlerden atılmıştır. Bu da o zamanki mevcudun %15'i demek. Yani silahlı kuvvetlerde ciddi bir değişim, dönüşüm yaşanmış durumda. Bu sadece silahlı kuvvetlerde yaşanmış değil. Belki bundan daha önemli olarak 1960 darbesini takip eden yıllarda istihbarat teşkilatı tamamen yeni formatta yeniden kurulmuş ve eski personelin büyük çoğunluğu sistem dışarısına çıkarılmış, personel büyük oranda yeni kurulan sisteme hizmet edecek şekilde yeniden seçilmiştir. Burada ilginç bir nokta aslında istihbarat teşkilatının siyasi otoriteye ya da darbecilere karşı olarak müteahhide bulunmaya çalıştığı belki de tek eylem 1960 darbesidir. 60 darbesinden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı kurularak sistem yeniden dizayn edilip silahlı kuvvetlerin kontrolünde olacak şekilde hayata geçirildiği günden bugüne kadar darbelerde ya da siyasete, askerin müdahalelerinde Milli İstihbarat Teşkilatı büyük oranda ya askerin işini kolaylaştırmıştır
ya da iktidarı bir şekilde karanlıkta bırakacak şekilde olayları örtmeye çalışmıştır. 15 Temmuz bu sürecin ya da bu örneklerin istisnası değil, aslında bu işin zirvesidir. Çünkü 15 Temmuz'a kadar yaşanan askeri müdahalelerde istihbarat teşkilatı işleri kolaylaştırırken 15 Temmuz'da Milli İstihbarat Teşkilatı ortaya konan planın hem geliştirilme sürecinde hem de hayata geçirilmesinde hem ana plancı hem de koordinatör olarak iktidarın emrinde görev yapmıştır. 1960 darbesiyle kurulan düzen 1990'ların ortasına kadar büyük oranda değişmeden gelmiştir. Arada küçük müdahalelerle güncellemeler olsa da aslında kurulu düzende çok ciddi değişiklik yaşanmamıştır. Zaten 1990'ların ortasında yaşanan 28 Şubat süreci de sistemi korumaya yönelik olarak aslında faillerin, yani perde arkasında süreci yönetenlerin ne kadar zorlandıklarının bir itirafı konumundadır. Alınan kararların ya da siyasete müdahalenin şiddeti, sertliği aslında bu zorlanmanın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 1960 darbesi ve sonrasındaki müdahalelerle topluma bir elbise dizayn edilmiştir. Ama 2000'lere geldiğimizde artık beden o elbiseye uymamaktadır, sığmamaktadır, dikişlerine patlamalar yaşanmaktadır. Bunun en temel sebebi ise bilgisayarın, internetin hayatımıza girmesiyle beraber aslında bilgi çağının yaşanmış olması. Bireylerin devletle ilişkilerinde daha bilinçli kendilerini konumlandırmış olmalarından kaynaklı olarak öncesinde kurulan sistemin pek çok noktada artık sistemi kuranların işine yaramadığını, zorlandıklarını söyleyebiliriz. Kurulan sistem nedirle ilgili belki birkaç örnekle de konuyu netleştirmek faydalı olabilir. Açıkçası bu silahlı kuvvetlerde benim yıllar içerisinde gözlemlediğim bir şeydi. Silahlı kuvvetler çok sesliliği, katılımcılığı engellemek üzerine dizayn edilmiş, hayata geçirilmiş aslında pek çok bariyer barındırıyordu. Bunlar nelerdi mesela? Benim bildiğim ya da hatırladıklarımı söyleyeyim. Örnek olarak özel kuvvetlerde tim komutanlığı yapmak istiyorsanız harp okulu mezunu olmak zorundasınız. Assubayı olarak mesleğe başladınız, daha sonra subaylık sınavını kazandınız, özel kuvvetlere seçildiniz ya da özel kuvvetlere gitmek istiyorsunuz. Ama bu bariyer sizin özel kuvvetlere gitmenizin önündeki bir engeldi, gidemiyordunuz. Ya da özel kuvvetlerde assubay olarak görev yaparken subay oldunuz, özel kuvvetlere geri tim komutanı olarak dönemiyorsunuz. Çünkü harp okulu mezunu değilsiniz. Assubay olarak mesleğe başladınız, subay oldunuz. Binbaşıdan daha yukarı yükselemiyordunuz. Daha sonra assubayların albay rütbesine kadar çıkabilmeleri haline geldi. Daha sonra sistem yavaş yavaş değişerek general yapılmalarında önü açıldı. Ama sonuç olarak belli yollara girecek insanların belli kanallardan geçmesi gibi bariyerler söz konusuydu. Bu aslında sistemin assubaylara güvenip subaylara güvenmemesi değil, o yolun sonundaki makama ulaşacak kişilerin hangi kaynaklardan geleceğini kontrol mekanizmasıydı. Harp okulu mezunu subay değilseniz akademi sınavına giremezsiniz. Kurmay subay değilseniz general olsanız bile tüm generalden daha yüksek rütbelere yükselemezsiniz. Bunun gibi, bunlar benim gözlemlediğim, hatırladığım örnekler. Bunun gibi pek çok örnekte silahlı kuvvetlerde belli kesimlerin dışında başkalarının da o yola girip o yolun sonundaki makamlara ulaşmasının önü aslında kesilmişti. Yönetmeliklerle kesilmişti, değişik uygulamalarla kesilmişti. Ben açıkçası bunun tamamen bu sistemi dizayn eden kişilerin amaçlarına hizmet eden ve çoğulculuğu engelleyen, kaliteyi düşüren bir uygulamalar bütünü olduğunu düşünüyorum. O zaman da o şekilde düşünüyordum. Yani esas olan kalite ise, liyakatsa, er olarak giren birisi de çok tabii olarak yükselip daha sonra ordu komutanı olabilir ve bu başka ordularda şu an bugün bile yaşanıyor. Yani sistem bu şekilde dizayn edilmişti ama ben dizaynın sadece tarihsel uygulamalardan geldiği kanaatinde değilim. Sistemin belli planlar çerçevesinde bilinçli olarak çoğulculuğu engellemek üzerine bu şekilde dizayn edildiğini düşünüyorum. İşte 1990'ların ortasından itibaren, yani bilgi çağının insanları daha bilinçli hale getirdiği, insanların beklentilerinin arttığı,
tercihlerinin netleştiği, kimin nereye gitmek istediğinin çok daha yüksek sesle dillendirilir olduğu bir ortamda bu bariyerler insanları onlara layık görülen kanallarda tutmaya yetmemeye başladı. Yani sistemi dizayn edenler sistemi kontrol etmekte zorlanmaya başladılar. Bu zorlanmanın ne olduğu ile ilgili de birkaç örnek vererek somutlaştırmış olayım. Biz harp okulunda öğrenciyken dersimize giren o zaman albay rütbesindeki öğretmen hocalardan bir tanesinin anlattığı bir olaydı bu. Kendisi 60'ların sonunda harp okulunu okumuş. İstanbul'un sosyete kesimlerindeki çocukların üniversite hayatıyla ilgili olarak şöyle bir cümle anlatmıştı, aktarmıştı bize. Eğer çocuğumuz üniversiteyi kazanamazsa en azından Deniz Harp Okulu'na gider. Yani 60'lar, belki 70'ler, belki 80'lerdeki toplumdaki harp okulunun algısı ya da harp okulunun prestiji aslında böyleydi. Bu şundan kaynaklanıyordu. Talep azalınca kalite düşük, dolayısıyla beklentiler düşük. Herkesin bilgiye erişimiyle beraber talep artınca insanlar kendilerince daha prestijli gördükleri seçeneklere de ulaşmaya başlayınca bu sefer çıta yukarı yükselmeye başladı. Yani o zamanlar üniversiteyi kazanamayanların ortada kalmasın diye, gitsin subay olsun diye girdikleri harp okulu aradan 20-25 yıl geçti. Benim zamanıma geldiğinde ben 97'de girdim ÖSS sınavıyla. Ben üniversite sınavında, ÖSS sınavında 1.400.000 kişi arasından 11.000 küsürüncü olarak Deniz Harp Okulu'na yedek girdim. Dolayısıyla talebin bu kadar yüksek olduğu, bu kurumların bu kadar prestijli hale geldiği yerde özellikle devleti perde arkasından yöneten insanların kontrol edebildiği insan kaynağında sınırlı olduğunu düşünürsek bu sefer istedikleri yerlere kendi adamlarını yerleştirmekte zorlanmaya başladılar. Yani iş kontrollerinden çıkmaya başladı. Bu kontrolden çıkışı da belli kurumlara, belli örgütlere bağlamak yanlış olur. Çünkü toplum çapında yaşanan genel bir dönüşümdü bu aslında. Sadece silahlı kuvvetlerde yaşandığını da düşünmüyorum. Örnek olarak sadece silahlı kuvvetlerde olmadığını gösteren bir örnek de bir akrabamdan anlatmış olayım. İstanbul'da yaşayan bir akrabam bir inşaat şirketinde çalışıyordu. İnşaat şirketi genel olarak belediyeler taşeronluk yapıyordu. Çevre düzenlemesi ya da kanalizasyon borularının döşenmesi gibi işler yapıyorlardı. O zamanlar yönetmeliklere göre mesai saatleri içerisinde şehir içi trafikte inşaat yapmak aslında yasaktı. Ama akrabamın anlattığı olaylardan yola çıkarak söyleyeyim. Onlar herhangi bir ana caddede bile günlerce trafiği kapatarak yolu kazıp oraları boru döşeyebiliyorlardı. Polis gelip hani siz bunu yapamazsınız demeye kalktığında da polisin cebine 3-5 kuruş verip polisi gönderiyorlardı. İnsanlar işini böyle yönetiyordu. Polisler de bunu bu şekilde uyguluyorlardı. Sistem böyleydi. 90'larda böyleydi. 2011 ya da 12 yılı şehir dışındaki akrabalarının bayram ziyaretine gidiyor. Yolda, şehirler arası yolda polis tarafından durdurulduğunda arabanın muayenesi geçmiş. Tabii ki muayenesi geçince arabanın bağlanması gerekiyor. Ama arabada ailesi var, çocuklar var, küçük çocuklar var. Bayrama yetişmeye çalışıyor, bayram ziyaretine. Durduran polise yine para vermeye çalışıyor. Eski bir alışkanlık olarak. Polis de senin hani ne yapmaya çalışıyorsun diye tepki gösterince sen burada arabayı bağlarsan ben çocuklarla ortada kalırım. Ne yapmamı istiyorsun gibi bir tepki gösteriyor. Bu sefer polis diyor ki yani ben seni çocuklarınla bayramın ortasında şehirler yolda ortada bırakacak kadar şerefsiz miyim? Sen bunu nasıl beklersin diye tepki gösteriyor. Cezasını yazıyor ama arabayı bağlamıyor. Hani bu aradan geçen 10-15 yıl içerisinde devlet kurumlarının da nasıl değiştiğini gösteren bir örnek. Toplum daha bilinçli hale geliyordu. Daha fazla bilgiye ulaşabilir olmak aynı zamanda insanların kendisini kurum içerisinde ya da toplum içerisinde, devlet içerisinde nereye konumlandırmalarıyla ilgili daha doğru adımlar atmalarını sağlıyordu. Beklentilerini ayarlıyordu. Ve bu aynı zamanda insanların bilinçli olması da çoğulculuğu yani yelpazenin, katılımcılığın artmasını, bir işe eğilen insanların çeşitlenmesini ve bir noktada da toplumun daha demokratik hale gelmesine yönelik adımları getiriyordu. Aslında Türkiye bence 90'lardan sonra bunu doğal bir süreç olarak yaşıyordu.
Toplumsal dönüşümün bir örneğini de yine ben kendi yaşadıklarımdan vermiş olayım. Ben akademi sınavını kazanıp da harp akademilerine gideceğim zaman çalıştığım birlikteki birlik komutanı bana akademi öğrencilerin özgüvenini ciddi zarar veren bir kurum. Kendine dikkat et diye uyarma ihtiyacı hissetmişti. Ama ben akademiye gittiğim zaman açıkçası o tasvir ettiği ortamı bulmadım. Ben çok daha medeni, oradaki öğretmenlerin öğrencileri düşünen, onların eğitim için çabalayan insanlar olarak gördüm. Yani geçmişte yaşanan ve bizim o zamanlar duyduğumuz akademi hayatı bizim yaşadığımızla hiç kıyaslanmayacak kadar kötüydü açıkçası. Bu aradan geçen 10-15 yılda da silahlı kuvvetlerinde ya da akademinin de nasıl değiştiğini gösteren bence canlı bir örnekti. Toplum yavaş yavaş bireylerin bilinçlenmesi üzerinden aslında daha demokratik bir hayata doğru ilerliyordu. Aslında 90'lardan itibaren o 60'larla kurulan sistemin sürdürülemez hale gelmesinin bence ana sebebi toplumun bilinçlenmiş olmasıydı. 28 Şubat süreciyle beraber işi legal çerçevede kontrol altına almakta başarısız olunca bu sefer 2000'lerin başındaki fiziki müdahalelerle yani darbe planlamalarıyla çözebilir miyiz diye düşündüler. En azından ortaya çıkan bilgiler bize bunu gösteriyor. Sonrasında ne oldu sorusuna kişisel cevabım 2000'li yılların ortası özellikle Dolmabahçe görüşmesiyle beraber o iki grubun yani demokratikleşen toplumun kendi yaşam alanlarını daraltan iki grubun bir araya gelerek çalışmaya başladığını görüyoruz. Bilgi çağının bir sonucu olarak durumsal farkındalığı yüksek, hayattan ve mesleğinden beklentilerinin farkında olan, mesleğini daha fazla severek yapan insanların sayısının artmış olması ya da kurumların böyle bir yola girmiş olması, toplumun bu şekilde dönüşüyor olmuş olması aslında hem perde gerisinden ülkeyi yönetmeye alışmış olanları hem de yolsuzluğa bulaşmış siyasi iktidarın yaşam alanını tehdit eder hale geldi. İşte 15 Temmuz bu toplumun daha demokratikleşmeye yönelik olarak yaşadığı dönüşümü durdurma ve terse çevirmek üzerine dizayn edilmiş ve hayata geçirilmiş bir projedir. 15 Temmuz'dan bugüne kadar ülkenin yaşadıkları da 15 Temmuz'un neden yaşandığı sorusuna bize çok somut bir delillerle, somut örneklerle cevabı aslında sunmuş oluyor. Yani 15 Temmuz faillerin hesap vermemesi üzerine, faillerin kendi yaşam alanları bir daha tehdit edilmeyecek şekilde süreci terse çevirmesi üzerine gerçekleştirilmiş bir projedir. Burada konuyla bağlantılı ama konunun dışında bir kanaatimi de paylaşmış olayım. 15 Temmuz 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının veya Balyoz Ergenekon yargılamalarının bir intikamı değil, 28 Şubat sürecinin başarıya ulaştırılmış halidir. Vitrinde bugün siyasal İslamcı bir iktidarın olması projenin sahibinin kim olduğu konusunda bizi yanıltmamalı diye de düşünüyorum. Açıkçası Ahmet Altan'ın paylaştığım değerlendirmesindeki darbecilerin ellerinde planlarla iktidarın yanına kapısını çalmış olmaları da aslında projenin sahibinin kim olduğu konusunda bize önemli bir ipucu sunmuş oluyor. Özet olarak 15 Temmuz bilgi çağında farkındalığı artan ve çoğulcu demokrasiye doğru doğal bir meyil yaşayan ülkede yaşam alanları tehdit edilen, yolsuzluğa bulaşmış iktidar ile ülkeyi perde gerisinden yönetmeye alışmış örgütlü bir yapının süreci durdurma ve terse çevirmeye yönelik planlayıp hayata geçirdiği kanlı bir eylemdir. Efendim çok sağ olun. Konunun anlaşılması adına bir soru yöneltmek istiyorum. Görev yaptığınız esnada perde gerisinden ülkeyi yönettiğini söylediğiniz yapıya yönelik şahit olduğunuz herhangi bir olay var mı? Tabii görev yaparken bu insanlar kim kimle irtibatta, kim hangi kararları neden alıyor bilmek mümkün değil ama bizzat şahit olduğum, bu konuyu aydınlatacağını düşündüğüm organize eylemlerinden neyi kastettiğimle ilgili bir anıyı paylaşmış olayım. Şube müdürü olarak görev yaptığım esnada bizim çalıştığım birlikten bir subay akademi sınavına katılmak üzere dilekçe vermişti diğer subaylarla beraber.
Silahlı kuvvetlerde bir subay akademi sınavına girmek üzere dilekçe verdiğinde personelin dilekçesi birlik komutanının kanaatiyle beraber kuvvetlere gönderilir. Birlik komutanının o subayla ilgili kanaati de personelin maddi yaşamından kaynaklı, özellikle silahlı kuvvetlerde yasak olan aslarından borç alma meselesinde problemler yaşayan bir kişi olmasından dolayı olumsuz idi. O personel birlik komutanının bu şekilde bir kanaat yazacağını bir şekilde haber almış ve dilekçesini geri çekmişti. Sonrasında orada konu kapandı çünkü dilekçe verirken de dilekçesini geri çekerken de yasal hakkını kullanmıştı. Ama daha sonra akademi sınavına gireceklerin listesi yayınlandığı zaman personel şube müdürümüz o personelin isminin de Deniz Kuvvetleri'ne sınava girecek subaylar listesinde olduğunu gördü. Mümkün olmayan bir durumdu çünkü dilekçesinin o personel şube müdürüne ulaşıp kendisinin birlik komutanına imzalatması ve kanaatini de ekleyerek göndermesi gereken bir süreçti. Yani kendisini atlayarak böyle bir dilekçeyi kuvvete ulaştırma diye bir yol silahlı kuvvetlerde mevcut değildi. Ama yine de kendisi o listede vardı. Personel şube müdürü kuvvetteki ilgili proje subayını aramıştı. O personelin isminin oraya nasıl girdiğini sormuştu. Oradaki karşıdaki kişi de olayları geçiştirip konuyu kapatıp telefonu kapattıktan sonra da listeden o personelin ismini silmişti. Tabii ki personel şube müdürü böyle bir olayın üstü kapanmaması gerektiğini düşündüğü için amirlerini bilgilendirmiş. Daha sonra kuvvetteki proje subayının şube müdürüne ulaşılmıştı. Ancak şube müdürü de proje subayını koruyacak şekilde olayı kapatmaya çalışmıştı. Şimdi bu basit örnekte bile görüyoruz ki ortada görünen şekliyle birbiriyle bağlantısı olmayan insanların sistem içerisinde birisinin yükselmesi için sistemin ne kadar dışına çıkabiliyorlar, gerektiğinde kendi adamlarını korumak için yasal olmayan ya da prosedürde olmayan adımları atmak konusunda da hiçbir çekince göstermiyorlar. Böyle bir örgütün mevcudiyeti ve işin ne kadar organize olduğu ile ilgili o zaman için açıkçası gayet fikir verici ya da aydınlatıcı bir olaydı. Çok şahit olduğum bir şey değildi ama bu bizzat yaşadığım bir olaydı. Efendim çok sağ olun. Kapatmadan önce son olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı? 15 Temmuz neden yaşandı sorusunun yanında sorulması gereken ilave bir soru. 15 Temmuz'un yaşanması nasıl mümkün oldu? Açıkçası benim kanaatim 15 Temmuz'un gerçekleşebilmesinin en büyük sebebi olarak halkın toplumda ve devlette yaşanan dönüşümü, olumlu yönde ilerlemeyi, demokratikleşmeye, kalitenin artmasına, insanın çalışmaların merkezine konmasına yönelik olan iyileştirmeleri halkın doğru okuyamadığını düşünüyorum. Bir dönem yapılanlar irtica etiketiyle servis edildi. Bir dönem paralel yapı dendi. Başka şeylerle ilişkilendirildi. Ama aslında yaşananlar o suçlananlarla da eşleştirilemeyecek kadar geneli kapsayan, çok daha çeşitliliği olan, geniş yelpazede ve hem devletin hem toplumun her tarafında yaşanan değişikliklerdi. Bir dönüşüm yaşanıyordu. Özellikle 2000'li yıllardan itibaren ancak toplum bu değişimi doğru okuyamadığı için kıymetini anlayamadı ve sonrasında da o değişimi engellemeye çalışanların toplumun önüne koyduğu söylemleri sorgusuz sualsiz alarak sürecin terse döndürülmesini, bir noktada yapılan iyileştirmelerin, gösterilen çabaların heba edilmesinin de destekçisi haline gelmiş oldu. Efendim çok sağ olun. Bugün 15 Temmuz'un neden yaşandığı sorusuna sadece o geleceğe yaşananlar üzerinden değil, bu süreci hazırlayan yapılar, tarihsel kırılmalar ve toplumsal dönüşümler üzerinden cevap aradık. Tüm bu değerlendirmeler bize bir kez daha gösterdi ki geçmişi anlamak, sorgulamak ve yüzleşmek daha adil, daha katılımcı bir geleceği inşa etmek için hayat önemi arz etmekte. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz efendim. Sağlıcakla kalın.